Neden hakkımı arayamıyorum? Şöyle bir şey yaşamışsındır değil mi belki? Böyle kafeye gidiyorsun, kahveni şekersiz. İstiyorsun, şekerli geliyor değil mi? Garson da geliyor, bir sorun mu var diyor böyle. Sen de içine de akıp böyle için böyle biraz kemiriyor. Yok yok sorun yok diyorsun. Ama sorun var değil mi? Kahve içiyorsun ve bir yandan da kendi kendine söyleniyorsun. Ya niye söyleyemedim? Niye söyleyemedim? Eve gidince tabii bütün cevaplar geliyor. Söyleseydim, şöyle deseydim, böyle deseydim. Sanki böyle dut yemiş bülbül gibisin değil mi? Böyle insan kendi kendine kızıyor yani. Eve gelince maşallah münazara şampiyonu. Ama kafede bunu yaşayamıyoruz. Ya da biri sırana gidiyor, tam markettesin, biri geliyor. Önüne geçiyor ya, görüyor orada seni. Ya geçebilir miyim? Ya geçmesini istemiyorsun, tamam mı? Ama bir şey de tamam tamam deyip geçiyorsun, izin veriyorsun yani. Ses yok. Ya da ne bileyim, arkadaşın senden aldığı parayı aylarca getirmiyor da kitabı getirmiyor. Sonra şey diyorsun, ya boş ver ya. Ya da şey olabilir. İş yerinde senin görevin olmayan bir işi yine sana yıkıyorlar değil mi? Tamam deyip hallederim diyorsun. Sonra içinde niye hep ben? Bugün konuşmak istediğim bir şey tam olarak bu yani. Neden sınır çizemiyoruz yani? Yani insan kendi hakkını bildiği halde neden bazen ağzını açamıyor? Tanıdık geliyor mu? İşin ilginç tarafı bu. Yani bazen mesele hakkını bilmemek değil de gayet iyi biliyorsun. Yani hakkına giriyor. Yanlış sipariş geldiğini biliyorsun. Sana haksızlık yaptığını biliyorsun ya da eksik ürün verdiğini biliyorsun. Geçenlerde yine yaşadım. Aslında hayır demek istediğini de biliyorsun ama tam konuşacağın sırada bir şey oluyor. Böyle bir boğazın, böyle bir kalbin. Ya ayıp olursa, ne bileyim, ya terslerlerse, ya beni kaba bulurlarsa ya da ortam gerilirse değil mi? Ya boş ver Sezgin ya, iki kahve için değmez. Bir anda kendi hakkında vazgeçiyorsun. Küçük ama önemli bir ayrım var. Hakkını aramıyor olmayabilirsin. Ya belki de hakkını aradığında yaşayacağın o gerginliği taşımakta zorlanıyorsun yani. Çünkü insan beyni sadece karşımdaki bir fiziksel bir tehlike var mı? İşte köpek mi geliyor, yılan mı geliyor diye bakmıyor. Yani bir de dışlarlar mı? Bana kızarlar mı? Kötü biri olduğumu düşünürler mi? Yani diye bakıyor. Yani başkasının bizi değerlendirdiği, o hissettiğimiz sosyal durumlar var ya. Ah, işte bize gerçekten stres tepkisini artırabiliyor bu durumlar. Başkası bizim hakkında ne düşünüyor üzerine düşünmemiz. Yani dışarıdan bakınca sadece kahvemi değiştirir misin? Ama içeride bazen bunu yani hocam dikkat çekmeye çalışıyor, buna geri gelebilir yani. Böyle dikkat çekiyor, çatışmaya giriyor yani. Giriyoruz gibi yaşayabilirsin bunu yani. Bununla ilgili bir araştırma var. Sosyal değerlendirme tehdit ve stres yanıtı ile ilgili bir araştırma. Burada insan 3 yolumuz oluyor, tamam mı? Birinci grup, ya boş ver işte önemli değil işte nasıl istersen, bu bir pasif taraf. Hakkını arayamama tarafı. Maalesef ben de işte param olmasına rağmen e, ne bileyim akbil verir misiniz talep edeme istemiyorum. Param var cebimde, isteyemiyorum. Ama bazı insanlar gidiyor değil mi? Hocam param yok deyip girebiliyor, bak cebimde param var. Parasıyla isteyeceğim insanlardan, yerime işte akbili basar mısın yani o bileti basar mısın diyorsun ama diyemiyorsun. Çekindim çok oldu. Bir saat böyle Mecidiyeköy'den Boğaziçi'ne yürüdüğüm oldu gerçekten. İstemek, talep edebilmek yani. İkincisi ise, birincisi nedir? Pasif. Ya boş ver, talep etmiyoruz. İkincisi, bu ne biçim kardeşim? Yani bu da diğer uç. Agresif bir şey var. Öyle bağırıp çağıran tipler var ya. Aha, işte bu iki oluyor. Üçüncü grup ise bir yol var. Bu da şekersiz istemiştim. Değiştirebilir misiniz? Bitti. Teyit ağzından doğrudan sözler çıkıyor. Ne kavga çıktı ne böyle masaya yumruğunu bastı değil mi? Ne demek istediğimizi, kahveyi içtik yani. İstemediğimiz kahveyi içmedik. Psikolojide buna assertiveness yani atılganlık diyor yani. Atılganlık. Görüştüm yani herkeste, neredeyse hemen hemen herkeste bu konuyu çalışmak zorunda kalıyorum. Yani danışmanlık verdiğim insanlarda. Keza bende de bu problem çok fazla olduğu için küçük parçalara bölüp uyarlıyoruz yani. Gündelik bir şey yapayım. Örnek vereyim. Yani kendini ezdirmeden, karşındakini de ezmeden konuşabilmek. Mesele bu. Hakkını aramak bu yani. Peki neden bazılarımız için bu iki cümle e,
bu iki cümleyi söylemek bu kadar zor. Aslında tek cevabı yok. Yani özellikle söyleyeyim yani çocukluğumda kesin şöyle oldu ya da diye açıklamak değil mesele. Biraz mizaç da olabilir bu arada. Bazı insanlar gerçekten içe dönük olabilir. Sosyal kaygı olabilir. Önceki ilişkilerinde olabilir. Kültürel talep etme olabilir. Özgüven de olabilir ama çocuklukta öğrendiğimiz bir şey de burada önemli olabilir yani. Ben kendimi ifade ettiğimde ne oluyor? Yani bir çocuk düşün. Bir şey istiyor. Annesi sus. Ayıptır. Fikir söylüyor. Ama sen de her şeyi biliyorsun diyor. İtiraz ediyor. Büyüklere cevap verilmez yani. Yani bir şey yapmak istiyor. Çekil, sen beceremezsin. Şimdi bu çocuk ne bileyim bunu bir kere duydu. Yani duyarak büyüyor. 30 yaşına hakkını aramaz demiyorum yani. Öyle matematik yok ama tekrar yaşayan bunu yaşayan bir çocuk itiraz edersem ortam bozuluyor. Bunu öğreniyor. Hayır dersem kızıyorlar. Bir şey istersem yük oluyorum diyor hocam. Sesimi çıkarırsam başım ağrıyor. Yani insan da kolay kolay başını derde sokmak istemiyor tabii. Sonra bu çocuk büyüyor, 30 yaşına geliyor. Ya karşısında annesi yok, babası yok, patronu var. Eşi var, arkadaşı var, garson var. Yani içerideki beklenti bazen hala aynı. Sesimi çıkarırsam işler karışacak. Güzel bir atasözümüz var değil mi? Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Mama vermezler. Şimdi burada bunu bağır çağır istediğini al diye anlamayalım da basit olarak yani basit. İhtiyacını söylemezsen karşındaki insan onu bilmesini bekleyemez. O falcı değil göremez, bilemez. Bazen görse de yapmazlar insanlar bu arada. Bazen içimizde 40 kere söylüyoruz ama karşısında bir kere bile duymuyor. Sonra beni nasıl anlamıyor ya? Adam nereden anlasın ki? Söylemedin ki. Güzel tarafına gelelim. Hakkını aramak kişilik özelliği olmak zorunda değil. Ben böyleyim deyip geçebilecek bir şey değil. Bu beceri. Yani beceri çalışıldıkça gelişiyor. Yani atılganlık eğitimi üzerine yapılan çalışmalarda insanlar kendilerini daha sağlıklı bir biçimde ifade etme becerilerini geliştirebildiğini görüyoruz. Verdiğim danışmanlıklarda da keza görüyorum. Neredeyse herkesin bir şekilde zorlandığı, problem çıkardığı, yani sınır çizemediği, ifade edemez durumlar oluyor. O yüzden oturup pratik yapıyorum. Assertiveness Training diye bir makale var. Yani zamanla pratik yaptıkça gelişiyor. Yüzme gibi. Teknik öğrendikçe, yüzdükçe bizler bunu öğreniyoruz yani. Ha bir gün çok özgüvenli olacağım, sonra hayır demeye başlayacağım diye bir şey bekleme lütfen. O gün gelmeyebilir. İş biraz tersinden çalışıyor. Yani küçük küçük konuşuyorsun sonra beynin şunu öğren. Ha ben söyleyebiliyormuşum ya. Peki nasıl başlayacağız? Yani böyle yine biri patron odasında zam isteyecek. Oturdup direkt zam isteme noktasını yapmadı. Ben geldim zam istiyorum diye başlamıyoruz. Önce parçalara bölüyoruz. Patron nasıl biri? Sen nasıl ifade edersin kendini? Susturur beni şey yapıyor. Küçük küçük parçalara bölüyoruz. Pratik yapıyoruz. Hadi ben patron olsam bana nasıl ifade et? İfade edin. Ben ona daha doğru bir şekilde gösteriyorum. O şekilde zamanla zam isteyecek hale geliyor. Hakkını arayabilecek hale geliyor. Bu şekilde. Yani gerçekten küçük parçalara bölelim. Bir, sesini küçük şeylerde çıkar. Markette elle taşıyabileceğim şeyden market bir şey isteme. Poşet istemiyorum de. Gerçekten dene. Ya da markette yine biri önüne geldiği zaman burası benim sıram diyebilirsin ya. Kafede sıcak istemiştim değiştirebilir misin de. Çorba gelmiştir, ılık gelmiştir. Tamam bunu rica et ya dene. Pratik için o süper. Gelişmem için bir pratik olarak. Önüne geç, biri önüne geçti pardon sıra bendeydi. De yani talep et. Pratik yaptıkça gelişiyoruz yani. Arkadaşın işte bu akşam buluşalım diyor. Sen istemiyorsun belli böyle. Tam içinden gelmiyor. Bugün bana uymuyor. Bu kadar. Böyle karşındakini hizaya getirmek değil amaç. Yani amaç sesine alışmak. Bir yerde hakkını hiç aramayıp sonra bir anda büyük meselelerde böyle dimdik durmaya çalışmak kolay değil. Zamanla, pratikle. Damlaya damlaya göl olacak biraz bunu göreceğiz yani. Alışkanlık oluştura küçük alışkanlıklar büyükleri getirecek. Tiny habits. İkincisi her yerde hayırdan sonra savunma dilekçesi yazma. Yani bunu çok görüyorum. Yani makale yazar, tez yazar gibi yazıyorum. Bekle hayır diyemiyorum.
Hayır diyecek, sonra 3 sayfa bir açıklama yapıyor yani. Ya da ne bileyim az önce bir SS yolladı. Gerek yok bunu. Hocam müsait değilim. 3'te görüşsek olur mu? Bu kadar. Normalde gelirin de bu hafta biraz yoğunum, işte annem gelecek, aslında seni de kırmak istemiyorum, yanlış anlama, bla 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 bla. Mahkemede ifade vermiyoruz arkadaşlar. Bu akşam gelmeyeceğim. Nokta. Bitti. Bu hafta ekstra iş alamayacağım. Bitti. Açıklama yapmak kötü değil, bak şunu ayıralım. Yani açıklama yapmak başka. Kendine ait karar için karşısındakinden izin almaya çalışmak bambaşka. Üçüncüsü ise ne biliyor musun? Ne diyeceğini bilmiyorsan yani şöyle matematik 4 maddelik bir formül yapalım. Ezberlemeye çalışma. Şunu hatırla. Ne oldu? Olay ne? Bana ne yaptı? Ben de üzerindeki eskine. Ben ne istiyorum? Mesela arkadaşın işleri sürekli son dakikada geliyor ya, sana getiriyor ya. Son zamanda işleri hep son dakika bana getiriyorsun. Benim planım bozuluyor. Bundan sonra mümkünse bir gün önceden haber vermeni istiyorum. Gayet yeterli. Görüşme yapacağın kişi son dakika erteliyor mu? Hocam bir gün öncesinden ertelerseniz ona göre uyum sağlarız. Anlaştık mı? Bak yani zaten düşüncesiz birisin demedik yani. Senin problemin çocukluktan geliyor demedik yani. Ailesine kadar gitmedik yani. Olanı söyledik. Bizdeki etkisini söyledik. İsteğimizi söyledik yani. Hepsi bu. 4. Birin bozulmasın senin suçlu olduğun anlamına gelmez. Bence işin en zor tarafı bu. Çünkü hakkını aramakta zorlanan birçok insanın kafasında gizli bir şart var. Ne biliyor musun? Ben sınır koyayım ama karşımdaki hiç rahatsız olmasın. Hocam pizza değilsin. Herkesi mutlu edemeyeceksin. Ben de bu konuda çok zorlanıyorum da ara ama değiştireceğiz. Değiştiriyoruz. Arkadaşım bozulabilir. Bu benim görevim değildi. Dersin iş arkadaşın hoşuna gitmeyebilir. Benimle bu tonda konuşmanı istemiyorum. Bitti. Karşındaki alınabilir bu arada. Şunu birbirinden ayıralım seninle. Birinin senden memnun olmaması başka şey. Senin yanlış yapmış olman başka şey. Bazen karşı tarafın yüzü düşünce hemen geri adım atıyoruz. Tanıdık geliyor mu? Ya tamam boş ver ya. Uf. Hayır. Bir dakika. Belki de hayatında ilk defa adam senin bir sınırın olduğunu görüyor. Bırak biraz şaşırmasına izin ver yani. 7 günlük küçük bir deney yapalım sizle. Adına da sesimi çıkarma haftası diyelim yani. Öyle çünkü iş büyük laflarla değil de birinci gün ne biliyor musunuz? Bir tercihini açıkça söyle. Şurada oturmak istiyorum. Bazen şey oluyor. Otobüslerde bilmiyorum böyle bacaklarını açan erkekler görüyorum. Erkeklerde özellikle. Ayağınızı toplar mısınız? Böyle bazen benden çok büyük cüsseli insanlar da oluyor. Topla ya. Şurada oturmak istiyorum. İkinci gün küçük bir yanlışı düzeltir. Ben bunu sipariş etmemiştim. Bu kadar. Üçüncü gün çarşamba günü olsun. Mesela küçük bir hayır söyle. Bugün uygun değilim. Dördüncü gün geldim perşembeye. Sana ait bir şey iste. Geçen verdiğim kitabı bu hafta getirir misin? Muhtemelen birçok kitabın başka insanlarda kaldı. Bende de bir tane irade terbiyesi bittiği kitap vardı. Çocuğa verdim. Allah'ım istedim de sonra ne oldu? Bir daha istemek lazım. Beşinci gün bir sınır söyle. Benimle bu tonda konuşulduğunda rahatsız oluyorum. Altıncı gün uzun zamandır erteledin. Küçük bir hakkını ara. Ben de o kitabı isteyeyim. Yedinci gün otur şunu yaz. Konuşmadan önce ne olacağını sanıyordum. Zihin görmediği korkuları büyütüyor gerçekten. Sonrasında gerçekten ne oldu? Çünkü bazen kafamızdaki senaryo ben bunu söylersem kıyamet kopar. Gerçekten ne oluyor? Tamam. Adam gidiyor, hayat devam ediyor. Burada çok önemli bir öğrenme gerçekleşiyor. Sadece karşındaki insana sınır koymuyorsun. Aslında kendi beyninde yeni bir bilgi veriyorsun. Ben konuşabilirim. Dünya başıma yıkılmıyor. Birkaç kere yaşanınca iş değişmeye başlıyor. Hakkını aramaya başlıyor insanlar kesinlikle. Yani zam isteyebiliyorlar. Fazla mesai kalmıyor insanlar yani. Ben fazla mesaiye kalıyorum ama erken çıkınca kızıyorsunuz. Hocam ben kaldığımda para vermiyorsunuz bunun için. O yüzden talep etmeyi öğrenmemiz gerekiyor kesinlikle. Hakkını ararken kafanın içinde sürekli şunlar dönüyorsa şunu da bir düşün. Sesim titredi mi? Ayağım böyle aptal mı gibi göründü.
Şimdi kızdı mı bana? Ben kaba mı oldum yani? Bütün dikkatin kendine gidiyor. Konuşma daha da zorlaşıyor. Bununla ilgili de yine bir makale vardı. Sosyal kaygı çalışmalarında kişinin aşırı biçimde kendisine odaklanmasında bir takım aman sorun çıkmasın, ağzımın tadı kaçmasın Ali Rıza. O güvenlik davranışı kaygıyı sürdürüyor yani. Böyle. O yüzden ne yapıyoruz? Nasıl görünüyorum diye sorma. Soru şu. Ben ne söylemek istiyorum? İnan bana bu iki arasında dağlar kadar fark var. Ben de yine bir seminerde Boğaziçi'nde sorarken böyle ayaklarım titreyerek soru soruyordum yani. Ama sonra ne söylemek istediğime odaklanmaya başladım. Titredi. Ya da bir hakkımı aradım başka bir yer. Ayağım böyle titreye titreye hakkımı aramıştım. Hakkını aramak demek gördüğün haksızlıkta böyle kılıcı çekmek demek değil. Her kavga senin kavgan değil. Bazen gerçekten buna değmez deyip geçersin. Gayet sağlıklı. Uğraşmazsın. Ama şunu ayır. Konuşabilecek durumdayken konuşmamayı seçmek başka. Bak burada irade var. Birinde sen karar veriyorsun. Diğerinde korku senin yerine karar veriyor. Yani korkudan konuşmamak bambaşka bir şey. Korkudan yani korkuyla karar veriyoruz. O yüzden bir dahaki sefere boş ver ya derken kendine bir sor. Gerçekten boş mu veriyorum? Yoksa ağzımı açarsam ne olur diye mi korkuyorum? Belki de hakkını aramanın ilk adımı daha sert biri olmak değil. Daha yüksek sesle konuşmak da değil. Önce şunu kabul etmek lazım. Benim istediğim şey de önemli. Benim rahatsızlığım da önemli. Benim hayırımın da bir yeri var. Yani atalar boşuna demiyor. Ne diyor? Ağlamayan çocuğa meme vermezler. Ağlaman lazım hocam. O kavgayı etmen lazım. Sen ağlamadan da isteyebilirsin. Bağırmadan da sınır koyabiliriz. Kavga etmeden de hakkını arayabilirsin. Bence asıl mesele bu. Ben Sezgin İldeş. Bu kanalda psikolojiyi sadece konuşmak değil de mümkün olacak gündelik hayata kullanılabilir hale getirebilmek istiyorum yani. Yorumlara yaz yani. Bu hafta hangi küçük konuda sesini çıkaracaksın? Büyük bir şey olmak zorunda değil. Küçük bir şey. Karınca kararınca. Bir yerden başlayalım.